Merhaba dostlar, ben Ozan. 10 günlük aranın ardından tekrardan beraberiz. Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatta alınabilecek en iyi Xiaomi telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Bu listede çok fazla telefona yer vermedim. Burada hem deneyimiyle hem de fiyat performans olarak en iyi Xiaomi telefonlardan bahsedeceğim. Sizce bu serinin devamı diğer markalar ve genel telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Hem tasarımı güzel, ekran kalitesi yüksek ve gerçek anlamda fiyat performans bir telefon istiyorsak fiyatının düşmesiyle beraber Poco X7 önümüze çıkıyor. Kutudan aynen X7 Pro'da olduğu gibi silikon siyah bir kılıf, 45 wattlık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Poco X7'ye baktığımızda diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Çerçeveler plastik, orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada ben daha çok gündelik bir kullanıcıyım. Benim için batarya performansı birinci öncelik. Ekran kalitesi de iyi olsun. Aynı zamanda ısınmayan verimli bir işlemci istiyorsan bu noktada şu anda 18.000 bandında olan Note 13 Pro 5G'yi görüyoruz. Kutudan telefonumuz 67 Watt hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım kısmında Note serisinin çizgileri korunmuş olsa da burada daha modern ve daha güzel bir hava yakalanmış. Özellikle kameraların yerleşimi, bu kamera modülü tasarımı cihaza çok daha farklı bir hava katmış. Özellikle bu mercan moru rengi ışığa göre de renk geçişini ayarlayabiliyor. Yani bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir telefon diyebilirim. Özellikle bu mor renk bence Note 13 Pro'yu da bir kademe daha yukarı çıkarıyor. Ekrana baktığımızda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 120 Hz tazeleme ile birlikte geliyor. HDR10 Plus, Dolby Vision, 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı her açıdan oldukça üst seviye. Parlaklık olarak hem Note 12 Pro'dan hem de rakiplerinden çok ciddi şekilde ayrışıyor. 1800 nit maksimum parlaklığı Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Güneşli havalarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda, evde, dışarıda herhangi bir görme zorluğuyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Note 13 Pro'da orta segmentin en güncel işlemcisi Snapdragon 7S Gen 2 ile karşılaşıyoruz. 4 nanometre bu işlemcimiz Snapdragon 778G'nin geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. 7 Plus Gen 2 ile karıştırmayın. 7S Gen 2 tam olarak Snapdragon 7 Gen 1 ile 778G arasında. Yani performansta kesinlikle orta segmenti olduğunu belli ediyor. Burada oyunlarda düşük ve orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyorken Call of Duty gibi yüksek grafikli oyunlarda uzun süreler oynasak bile performansta herhangi bir düşüş, ara ara kasma doğma sorunlarıyla da hiçbir şekilde karşılaşmayacağız. Fakat burada yüksek grafikler veya 90 FPS gibi bir beklentiniz olmasın. Kamera kısmında Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü kullanılmış. 200 megapiksellik ana kameramız f1.65 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta Xiaomi'nin alıştığımız 16 megapiksellik f2.45 Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Düşük ışıkta da idare ederken genel kamera performansı özellikle de ana kamerada Note 12 Pro'ya oranla bariz şekilde geliştirilmiş. 5100 mAh batarya, 67 Watt hızlı şarj desteğini Note 13 Pro'da görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan 67 Watt'lık adaptörle de ortalama
ortalama 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde Note 13 Pro'ya konumlandırılmış. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. 3. sırada 20.000 bandında performans olarak hiçbir rakibi olmayan benim de favorim Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihazı oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 4. sırada 20.000 ile 30.000 bandında kamera performansı olarak en iyi Xiaomi telefon ve genel deneyimi düşündüğümde de uygun fiyata amiral gemisi deneyimi veren Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS, en yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. f1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Bütçem çok yüksek değil. 15.000 bandında, haliyle telefondan da aşırı bir beklentim yok. Tasarımı güzel, ekran kalitesi yüksek, kameranın fotoğraf tarafı da genel anlamıyla beni idare etsin diyorsan Poco X7 oldukça mantıklı. Şu anda 15.000 bandına düşmesiyle de fiyat performans açısından orta segment bir cihaza oranla gayet iyi konumda. Bütçem 18 ile 20.000 bandında. Ben daha çok gündelik kullanıcıyım. Telefonu gündelik işler için kullanıyorum. Yani performans olarak oyun tarafında
çok bir beklentim yok ama verimli bir işlemci olsun, ısınmasın, bataryası uzun süre gitsin diyorsan, aynı zamanda kameranın fotoğraf tarafı da bu fiyatlarda iyi bir telefon istiyorsan, Note 14 Pro 5G ile aynı kamera donanımı sunduğu için de Note 13 Pro 5G'yi 4000 lira daha ucuza almak daha mantıklı. Fakat benim için performans birinci öncelik. Bu fiyatlarda alabileceğim en güçlü telefonu istiyorsam X7 Pro şu anda alternatifi olmayan bir telefon. Sadece oyun içinde düşünmeyin. Telefona çok yüksek bir para vermeyip uzun vadeli kullanacaksan 4-5 yıl rahat rahat götürecek bir telefon. Uzun kullanım testi de kanalda olacak. Eğer bütçem 25 ile 30 bin bandında ve her yönüyle bir amiral gemisi deneyimi istiyorum. Benim için birinci odak performans değil de kamera deneyimi diyorsan Leica lenslerle beraber Xiaomi 14T özellikle fotoğraf tarafında bu fiyat bandının en güçlü telefonu diyebilirim. Açıkçası listeye de genel olarak baktığımda şu anki piyasayı düşünürsem uygun fiyatta alınabilecek en mantıklı Xiaomi telefonlar bunlardı. Eğer bütçeniz 15 ile 30 bin bandındaysa bence başka bir Xiaomi'ye de bakmanıza gerek yok. Çünkü fiyat, performans, deneyim bu 3 noktada en iyilerden bahsettim. Sizce bu serinin devamı diğer markalar ve genel tüm telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Bu aralar videoların sıklığı bayağı artacak. Eğer bildirimleri açmadıysanız mutlaka bildirimleri açın. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.